Benim adım Havva Dere. Bu da benim hikayem. Edirne'nin bir köyünde doğdum. Küçükken hiç okula gidemedim. 7 kardeşin bir altıncısı benimdi. Günlerimiz çalışmakla geçiyordu. Ama ne yapıyordum? Tavuklara bakıyordum, kazlara bakıyordum, dağlara bakıyordum. Su taşıyordum, odun taşıyordum. Kimi biber, domates onlara kavurup yemek yapıyordum. Tarlada annemler, ablamlar tarladayken. ...12-13 yaşına kadar böyle gitti. 14 yaşında sağdan soldan beni istemeye geldiler. Babam da beni evlendirmek istiyor. Büyükler askere gitmişti. Küçükler, büyük abimler askere gitmişti. Kimisi de çalışmaya gitmişti dışarıya. Babam beni vermek istiyordu ama ben istemiyordum. Ben okumak istiyordum, oynamak istiyordum. Evliliği hiç istemiyordum. Küçük bebekler oynamazlar mıydı? Bizim bebeklerimiz de yoktu. Haladan maladan yapıp komşuculuk oynarken bebeklerle öyle oyun görüyordum yani evliliği. Olmaz mı? Erkek kız o şey oluyordu mesela, gelin damat oluyordular, oynuyordular. Öyle. Koca olduğumuz gün oyun olarak düşünüyordum. Beni istemeye geldikleri günde annem, babam, bir de kız kardeşim, ben evdeydik. Geldiler istediler de babamlar ne konuştular ben bilmiyorum yani. Biz dışarı çıktık yani. Zaten gördüm mü birilerini kaçardım yani. Evlenmek yerine keşke oyun oynasaydım. En çok hep okumak istiyordum ben. Çünkü hep yani bir kağıt bulsam bir şeker, sakız yazı yazardılar. Bakardım okuyamam hemen arkadaşlarıma veririm. Onları okurken ben onu ezberlerdim hemen yani. İç ezberim çok kuvvetliydi yani. Evlendikten bir yıl sonra kızım dünyaya geldi. Adı Hikmet. Kızım 3 aylıktı, kocam askere gitti. Bebeğimi kayınvalideme bırakıp biz de kayınpederimle tarlaya gidiyorduk. Evlendiğim zaman da evlilikten çok korktum. Kayınpederimden çok korkuyordum. Herkes ona zaten çok kötü bir adam diyordular. Ben de ondan çok korkmuştum. Yine de hakikaten çok fenaymış. Hiç konuşamazdık baba diye. Hep tuvalete giderken ya vallahi tabii dışarıda oluyor köylerde. Giderken hep doldur ibirini bekle. Kayınpederim beni anneme babama hiç görüştürmüyordu. Çünkü kızınızı sık sık ziyaret ederseniz kızınız bizi dinlemez, iş yapmaz dediler. Demişler. Kayınpederim babama söylemiş. Sonra ben öğrendim. Beyim askerden tezkereyle geldiğinde o zaman öğrendim yani babamı.
babama kayınpederim böyle söylediğini. Kayınpederim bizi ayırıyor diye gittim babama ağlayarak, baba bizi kayınpederim ayırıyormuş yani, ayırmış dedim. Böyle böyle değil. Aldı babam beni, geldik kayınpederimin yanına. Geldiği zaman baba dedi ki, dün şu dedi, böyle böyle dedi, bu kız geldi dedi, böyle böyle söyleye dedi. Sen dedi almışsın ekmek kucağına, dörde böldü böyle. Bana bu 3 kişisin, 3'ünü yiyeceksin. Seneye 4 olup 4'ünü yiyeceksin. Bize burada ekmek kalmıyor dedi kayınpederim bana. O da, babam da öyle söyledi ona yani. Evet dedi yani. Bu sene 3 kişi dedi. Seneye olacak 5 kişi. Daha güzel sene olacak 6 kişi. Bize burada ekmek yok dedi yani. Bir şey çıkmadı tarlalarda. Onlar genç dedi. Ben Adil Aga dedi. Onlar genç dedi. Onlar dedi çırak gitsin muhtar Kerim'e çıraklık yapsınlar. Karısı da bulaşıkçılık yapar. Onlar kendine bakar. Ama biz çalışamayız. Bakamayız kendimize. Öyle dediler bize. Geldi eniştesi sabahleyin. Geldi aldı, gel kayınço ben seni iş buldum sana, getireceğim. Getiriyor değirmene, ammal sokuyor onu. Un taşıyorlar değirmenden. Un kamyona yükleyorlar. Her yeri un içindeydi yani. Olmuş. Ondan sonra 3 ay sonra da geldi beni aldı yani. Bir süre sonra beni geldi aldı. Deyim yani mesela öyle. Beni gelip köyden beni getirdi. Kardeşimi aldı köyden. Onu da değirmeni aldı çalışmak için. Ondan sonra biz buraya Babeski'ye geleceğiz. Bir ev kiraladılar. Kardeşimden ikisi o zaman 150 bin liraymış mesela ev kirası. 150 bin lira verip bir ev kiralıyorlar. Kardeşim biz beraber oturacaktık. Ama bizi gelirken eşyalarla zaten at arabasında geldik. Bir yorgan, 2 tane yastık vardı yani geldiğimizde. Birinde su aldı götürdü yorganı. Oğlum Babeski'ye geldiğimden sonra hamile kaldım. Hiç umudumu bitirmedim, hiç kaybetmedim. Hep umudum ileride, hep bir gün okuyacağım derdim. Hep okumak aklımdaydı. Herkes okula giden çocuklara bile böyle ağızlarına bakıyordum. Ne okuyacak? Kitapları açıp bakıyordum yani. Hep bir gün ben size okuyacağım derdim. Tabii hep gözüm ileride olduğuna, o kadar çalışmak için de bahçede çalışıyordum. Bahçede 1 saat fazla çalışıyordum. Okula gideyim diye gidiyordum okula. 1 saatte okulda okuyup tekrar bahçede ezan okununcaya kadar tekrar çalışıyordum yani. O 1 saati doldurmak için, okumak için. 1981 yılında diplomamı aldım. Başardım, Allah kısmet etti yani. Okudum, çok mutlu oldum.